Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu özellikle oksijenler istediği için yaptım. Beni takip eden bir oksijen benden rica etti. Nikola Tesla ve elektrik hakkında bir video yapar mısınız diye. Ben de memnuniyetle yaptım. Nikola Tesla'nın hayat hikayesini anlatan bir video yaptım. Nikola Tesla'nın icatlarıyla dünyanın geleceğini şekillendirecek büyük mucitlerden biri olduğunu kim bilebilirdi ki? Nikola Tesla, Elon Musk'ın en büyük ilham verici figürlerinden biridir ve aslında günümüzün dünyasında kullandığımız birçok teknolojinin babasıdır. Nikola Tesla'nın hayatı. Nikola Tesla 10 Temmuz 1856'da Sırbistan'da doğdu. Nikola Tesla'nın babası bir rahipti ve Nikola Tesla'nın bir papaz olmasını istedi. Neyse ki yetenekli ve oğlunu mucit olma yolunda önemli adımlar atmaya daha da teşvik eden bir annesi vardı. Yani Tesla annesine benziyordu. Tesla annesi gibi bir şey icat etmek istedi. Annesinin ise okuma ve yazması olmamasına rağmen ancak özellikle mutfakta pratik icatlar icat etmişti. Bu nedenle Nikola annesi hakkında gizli bir dehası olan yaratıcı bir insan olarak tanımladı. Nikola Tesla içe dönük biriydi. Kardeşinin ölümünden sonra tamamen içine dönmüştü. Nikola 12 yaşındaki ağabeyi Dane öldüğünde 5 yaşındaydı. Dane bir at kazası sonucu öldü. Bazı kaynaklara göre kazanın nedeni Nikola'nın hatasıydı. Nikola atı sürerken ürküttü ve at Dane'yi üstünden attı. Sonuç olarak Nikola psikolojik olarak tükendi ve hatta şizofreni semptomları göstermişti. Neyse ki kısa vadede bu depresyonun üstesinden gelmeyi başardı. Prag'daki Charles Ferdinand Üniversitesi'nde okudu ama babasının ölümü onu durmaya zorladı. Bundan sonra Nikola Tesla 1852'de Paris'e taşındı ve Continental Edison'da işe başladı. Edison'un fikirlerini Avrupa'ya yaymak için kurulan bu şirkette mevcut motorlar ve alternatörler üzerinde çalışmaya başladı. Burada ilk icadını yani kontrol cihazlarını yaptı. Manyetik alanlara olan merakı bu dönemde şekillenmeye başladı. 1885'te eski patronu Charles Batchelor'ın tavsiyesi ve referans mektubuyla Amerika'ya gitti. New York'a giden Tesla burada Mekanik İşler adlı bir şirkette çalışmaya başladı. Charles referans mektubunda şunları yazdı. İki büyük adam tanıyorum. Biri Edison yani sensin, diğeri bu genç adam yani Nikola Tesla. Nikola Tesla ilk olarak orada Thomas Edison ile tanıştı. Bu süre zarfında Edison'ın bazı projeleri hakkında tavsiyelerde bulundu ve görüşünü bildirdi. O zamanlar Edison'un keşfi olan DG gücü nedeniyle caddede yürürken gökyüzünü görmek zordu. Edison, Tesla'dan bir gün arızalı DG jeneratörünü tamir etmesini istiyor ve karşılığında yaklaşık $50.000 vereceğini söylüyor. Tesla'nın bu paraya ihtiyacı vardı çünkü icadını geliştirmek zorundaydı. Jeneratörü tamir etmeyi bitirdiğinde söz verdiği parayı almak için Edison'a gitti. Edison büyük bir sakinlikle "Amerikan mizahından hiçbir iz yok Tesla" dedi ve ona maaşının haftada $11'dan $18'a yükselttiğini söyledi. Nikola Tesla bu konuşmadan sonra asla Edison'a geri dönmedi. Daha sonra Niagara şelalelerine elektrik üretmek için kullanacağını belirten Tesla, orada bir hidroelektrik santralı inşa etmeye başladı. Ve aslında 1896'da buradan sağladığı enerjiyle Buffalo şehrini aydınlatmayı başardı. Tesla bu alanda çalışmaya devam etti ve icat ettiği jeneratörlerle New York City'yi de aydınlattı. Bu başarı Thomas Edison'a karşı ilk galibiyetiydi. O andan itibaren Edison sistemini alternatif akım üzerine düzenlemek zorunda kaldı. Nikola Tesla küresel ısınmayla boğuşurken fosil yakıtlarının bir asır önce dünyaya vereceği zararı
tahmin etti. Bu yüzden çalışmalarında her zaman doğadan ilham aldı. Ona göre dünyadaki yenilebilir enerjinin verimli kullanılması gerekiyor. Nikola Tesla patent başvurusunda bulunmadığı buluşları imzaladı. Sonuç olarak bazı icatlar yanlış bir şekilde diğer bilim insanlarına atfedilmiştir. Kablosuz ağlardan birine imza da atmıştı. Elektrik iletimi Electricity bu mucidin hayaliydi ve evet, bu aynı zamanda onun en büyük icatlarından biri oldu. 1890'da Nikola Tesla elektriği kablosuz olarak hava kullanarak iletmeyi başardı ve ilk deneyimi kablo kullanmadan 40 kilometre uzaklıkta 200 ampulle ilk deneyimi başarıyla tamamladı. Mucidin bunu nasıl başardığı hale bilinmemektedir. Çünkü Nikola Tesla icatlarının çoğunu kağıda dökmemiş, kafasında tutmuştu. Bu işlem için kullandığı araçlardan biri de ünlü Nikola Tesla türbiniydi. Peki Tesla türbini nedir? Türbin, mucit tarafından kablosuz elektrik veya kablosuz elektrik iletimi için icat edilen makinelerden biriydi. Çalışma prensibi oldukça basitti. Türbin içinde birbirine yakın ve üst üste istiflenmiş diskler vardı. Hava akışı bu diskler arasından geçer ve disk bloğu döner. Elektriğin babası bu buluşla elektriğe tekrar hakim olacağını gösterdi. Nikola Tesla'nın icatlarının gizli silah teknolojileri için kullanılması amaçlanmıştı. Görünmez savaş ekipmanı Tesla'nın çalışmalarından biriydi. New York'ta okurken Tesla, harp teknolojisinin temelini J.P. Morgan sayesinde gerçekleştirdi. Ayrıca çalışmaları sırasında olağan dışı bir şey fark etti. Dünya titreşimlerinin rezonansı. Nikola Tesla, dünya ile aynı frekansta titreşebilen bir osilatör makinesi yaptı. Bu makine daha sonra Nikola Tesla deprem makinesi olarak da adlandırıldı. Tesla'nın deprem makinesi mucidi dünyanın titreşim rezonansını keşfettiğinde hayat buldu. Osilatör deneyim yapıldığı yerin yakınında bazı deneylerin aniden başlaması hayatta kalanların da tanık olduğu olaylardan biriydi. Nikola Tesla harp teknolojisine böyle başlamıştı. Bu proje ölümünden sonra FBI tarafından el konulan işlerden biriydi. Nikola Tesla harp projesi icatları arasında spekülatif ancak şimdiye kadar gizlenmiş tuhaf bir buluş. Nikola Tesla'nın son deprem deneyiminden sonra ABD hükümeti bu mucitle ilgilenmeye başladı. Nikola Tesla'nın kitle imha silahları yapma niyeti olmamasına rağmen ABD hükümeti dehasını bu yönde kullanmak istedi. Tesla projeleri dünyanın her yerinden insanlara özel bir hediye sunmuştur. Ancak ABD hükümeti her ikisini de gizli silah projeleri üzerinde çalışmaya zorladı. 1943'te Tesla herhangi bir optik yanılsama olmadan bir hükümet denizaltısını kaybetmeyi başardı. Radarlara bile yakalanmayan denizaltı Philadelphia açıklarında kayboldu ve Norfolk'ta ortaya çıktı. Görünmez savaş cihazları Tesla'nın çalışmalarından biriydi. Philadelphia sahilinden dönen denizaltının mürettebatının bir kısmı ortadan kayboldu. Görgü tanıkları personelin bazılarının garip güçlerle ortadan kaybolduğunu ve yıllar sonra yeniden ortaya çıktığını söyledi. Kimse Nikola Tesla'nın icatlarından zarar görmedi. Ancak mucidin kendisi bu buluştan korku ve insanlığa zarar verebileceğini öngördü. Böylece projeden ayrıldı. Nikola Tesla parayı umursamıyordu. Artan borç yükü nedeniyle sonraki yıllarda sürekli olarak otel değiştirmek zorunda kaldı. 7 Ocak 1943'te New Yorker Otel'de bir odada kalp krizinden öldü. Nikola Tesla'nın ilginç yaşam öyküsünü öğrenmek ve ünlü mucidin icatlarını bizzat test etmek istiyorsanız Sırbistan, Belgrad'daki Nikola Tesla Müzesi'ni ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Nikola Tesla ile ilgili bu büyüleyici hikayenin sonuna geldik. Başka hikayeler de görmek isterseniz yorumda bize bildirebilirsiniz. Oksijenlerim, videomu izlediğiniz için
tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelen oksijenlere abone olmalarını tavsiye ediyorum. Oksijenlerim, bir sonraki videolarımı da izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.